Günaydınlar efendim. Dün gökyüzünde neler oldu öyle? Çıkmaz ayın çarşambası denilen bir çarşamba yaşadık. Hicri takvime göre öyle bir şey yaşamışız ki biz dün meğer. Bilmem neyin üçüncü çarşambasına denk geliyormuş işte sıkıntılar, elektrikler, iç sıkıntıları. Sizler de yaşadınız mı bilmiyorum. Ben var ya böyle eşeğdülük duruma geldim dün. Ama Türkiye'den de gözüktü. Güneş tutması Portekiz'den birebir izlendi. Dünya karıştı. Bakın üst üste vereyim. Gökyüzü efendim Portekiz'de bakın. En çok Portekiz. Yani yılda Skype'da falan gökyüzü masmavi oluyor gece. Yine Portekiz'de güneş tutulması geliyor. Ibiza. İspanya Ibiza'da beni tuttu. Ciddiyim tuttu. Ben şuradan Manisa Devlet Hastanesi'ne gidip yatacaktım yani. O kadar tuttu diyeyim ben size. Burada hemen bakın gökyüzünün bize yaptıkları bu. Bu beni çok etkiliyor. Zaten her tarafım hava. Bu Ankara. Memleketim. İlk defa öldüm diyor. Pelin'e de bak. Pelin sende ters tepmiş bu iş. Ay kedim dışarı kaçmış. Nasıl olacak o? İnşallah yayının sonuna kadar dayanır. Buyurun efendim. Yine bizim gökyüzü olayları. Meteor shower. Ağustos ayında olur biliyorsunuz. Ağustos ayı meteor ayıdır yani. Hani ay yıldız kaydı dediğiniz şey meteor duşudur aslında. Gidip çok güzel bir tekneden izlemek lazım bunları karanlıkta. İstanbul'da gece yarısı meteor düştü. Meteor bir yere düşmez. Yıldız kayar. Yıldız kayması gibi düşün. Bu efendim. Ah bu çocuklar. Evet Kıvanç sosyal medyasını kapatmış. 5 milyon takipçileri. İyi etmiş Kıvanç'ı seviyorum ben. Bunu da bir izleyelim. Bu da İstanbul. Yani gökyüzü bize neler yaptı dün gece haberiniz yok. Haydi onu videoya çektim ama. Yıldızların altında olmak değil, kafanı kaldırıp o yıldızlara bakmak. Kaç kişinin içinden geldi dün? Hanginiz dediniz ki bugün bir işte meteor duşu var, çıkalım. Yıldızların altında olmaktansa kafamızı kaldırıp görelim. Bir şeyin altında olmak hiçbir şey. Bir şeyin farkında olmak çok şey. O yüzden ben isterdim ki farkında olun. Olacak kadar ruh sağlığınız, ekonominiz, her şeyiniz yerinde olsun. Dün müthiş bir gündü. Gökyüzü çok hareketliydi. Hayırlara gelsin. Bakın bir şey söyleyeceğim. Allah ağzımdan alsın ve gerçekleşmesini engellesin ama bana 1999'u hatırlattı. Böyle bir gök olayı yaşanmıştı. Dehşetlere düşmüştük. Bana onu hatırlattı yani. Allah esirgesin. Şimdi ben Tamer Karadağlı ile ilgili bir video düştüm. Sizinle paylaşmaktan alıkoyamadım kendimi. Evimizin taş fırın erkeği biliyorsunuz en son Yuhalan'da ödül verirken sanat camiası sevmiyor. Aslında konservatuvar mezunu ama parayı diziler kazandı ama tiyatronun başında. Buyurun. Başında olduğu devlet tiyatroları yine yaptığı harcamalarla gündemde. İktidara verdiği destekle bilinen Karadağlı göreve geldiğinden beri liyakat tartışmalarının odağındaydı. Lale devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin sözüyle tiyatrocuları hedef almıştı. Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre devlet tiyatrolarının 2026'nın ilk çeyreğindeki harcamaları ise asıl Lale devri şimdi yaşanıyor yorumlarına yol açtı. Karadağlı'nın protokol ve tören işlerini de kapsayan özel kalem hizmetleri için 4 ayda 6 milyon 725 bin lira harcandığı ortaya çıktı. Karadağlı döneminde yolluk harcaması da fahiş düzeyde arttı. Geçen yıl yurt içi görevlendirmeler, yemek ve konaklama için ayrılan 55 milyon liralık bütçe 3 katı aşıldı, toplam 177 milyon liradan fazla harcama yapıldı. Kariyeri televizyon ve sinema ağırlıklı olan Karadağlı, yönetim anlayışı ve usulsüz atama iddiaları nedeniyle eleştiriliyor. Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali'nin açılışında seyirciler tarafından yuhalanmıştı. Konservatuvardan hocaları aldı arkadaşlar. Konservatuvardan hocaları aldı ama ondan sonra hani para gitmesin diye bunlara para harcadı. Çocukları geçen sene öğretmensiz bıraktı ama para gitmesin. Böyle bir şey olur mu ya? Bugün size bir sürprizim var. Şu kedim yan bahçeye kaçmadan size bu videoyu... Biz daha yeni görüşebildik sahnede. Bir iki aydır da görüşemiyoruz.
Bizim için çok komik tabii burada bu. Çok aşırı ama çok konuşuyoruz. Ve en çok konuştuğum, en çok dedikodu da yaptığım. Ay Evet. pardon ne dedim ya ben? Olsun hiç öyle değil. Ağzımdan kaçtı. Şahane görünmüyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin canım. Benim en iyi arkadaşım. Hayatta en güvendiğim. Valla ruh ikizim gibi bir şey yani. Ya da bazen ben doğurmuşum gibi hissediyorum. Hazırın büyüğü gibi hissediyorum. Yani çok seviyorum. İyi ki varsın. Neyin olsun. Yani sen doğurmuşsun gibi hissediyor olabilirsin ama Ediz sana bayılıyor. Ya zannediyorum Hasan Can'ın programında en beğendiğiniz kadın kim deyince direkt Gülşen demişti. Karizması, konuşması, etkileyiciliği. Fakat ay pardon. Bahçeye koşup geldim, kediyi aldım da çaktırmamaya çalışsam da çaktırıyorum yani. Burada bir Gülşen'in kıyafetleri çok fark ettiriyor. Gülşen'in bacakları Roberto Carlos gibi çıkmış. Bak şurada vereyim. Hangisi samimiyeti? Ediz mükemmel. Ediz'i ben de çok beğeniyorum. Şimdi bir dakika. Şurada. Bakar mısınız? Gülşen'e demek ki kıyafet çok önemli. İnsan yakışanı giyinmeli. Yapışanı giymemeli illa. İnsana en çok yakışan, en çok yapışandır falan diye konuşanlar var ya. Şimdi şurada ben size bir bacak, o incecik bacakları var. Tamam boyu kısa ama çok ince olduğu için çok zarif duruyordu. Ta ki şu fotoğrafı görene kadar Roberto Carlos gibi durmuş bacakları yani. Hani Gülşen'de Roberto Carlos bacak düşünün. Güvendiğim. Valla ruh ikizim gibi bir şey yani. Ya da bazen ben doğurmuşum gibi hissediyorum. Hazırın büyüğü gibi hissediyorum. Bak gördünüz mü? Şurada kıyafet ne kadar çirkinleştirebiliyor insan. Burada Roberto Carlos bacaklı değil mi adeta? Azur'un büyüyor ama seni öyle hissetmiyor yani. Gülşen Türkiye'nin en seksi kadını falan diyordu Hasan Can'ın programında. Hayırlara gelsin. Peki. Allah Allah. Nasıl böyle ben doğurmuş gibi hissediyorum diyebilirler ya. Kolay mı doğurmak ve büyütmek? Ben de bunu anlamıyorum. Şimdi gelelim Yasemin Sakallıoğlu'na. Yasemin Sakallıoğlu zayıfladı efendim. 12 kilo vermiş, hatta 13 kilo verdin diyenleri düzeltiyor, öyle 1 kilo vermek kolay mı diyor ya diyor. 12 kilo 12 kilodur, 13 kilo diyor çok zor diyor. Esprili bir dille söylüyor, seviyorum. Hemen onu da verelim. Bakınız efendim, buradan girsin. Bu arada yine iğneyle mi? Arkadaş çok güzel bir şey söylüyor Yasemin burada. Ayda 5-6 kilo vermek için iğneye falan gerek yok. Gerek yok, o verilir. 5-6 kilo verilir. Sen bana 20-30'la gel, onu konuşalım. 5-6 kilo iğnesiz de verilir yani. Ben 35 verdim ya. Buradayız Yasemin Hanım. Ağzımı tuttum yani. Ağzımı tutmak zorunda da kaldım. 2 ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok zaten. Yani o gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo. Şu anda nasılım biliyor musun? Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun dedikleri yer var ya. Şu an oradayım. Güzel. 5 kilo verirsen çok daha güzel olursun. Biraz iyimser söylemiş. 15 diyelim. Yani vereceksen ver Yasemin'cim. Öyle 5 kilo verirsen çok güzel olursun denilen bir yerde değilsin. Ben Hadise sahnede zannediyorum epilepsi krizi geçirmiş. Değil de sahnede ne üdüğü belirsiz hareketler yapmış, ben anlamadım. Yani bu kadın ne yapıyor ya? Bir bana söylesin, şu ne? Bu ne abi? Bu ne yani? Ağzına soğan tıkasımız geldi yani, kadıncağız sarı krizi mi geçiriyor diye. Yani şov mudur ya? Yere yatırıp her debelenmek şov mu? Teoman'dayız. Teoman'ınki daha güzel. Şu anda bitmiş. Şimdi şurada başka bir şey vereceğim sizlere. Manifest. Manifest arkadaşlar Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde ayakta alkışlandı ve Türkiye'nin gururusun diyerek tezahüratlara uğradı. Sonuna kadar hak ediyorlar. İlk günden beri niye manifesti tutuyorsun diyenlere
Yetenekliler. O yüzden. Ya Türkiye gurur duyuyor. Niye? Yetenekli çünkü. Yetenekli olduğu için onunla gurur duyuyoruz. Yoksa başka bir şeyden dolayı değil. Bu arada evet, bir izleyicimiz en başta söylemişti. Yani Yasemin Sakallıoğlu'nun zayıflamasıyla ilgili değil de Kıvanç Tatlıtuğ'un 5 milyon takipçili hesabını kapattığını. Bakın, bir erkek yemek kursları almaya başladıysa, bir erkek işte tekneyle uzun seyahatlere kendi başına çıkmaya başladıysa bir travma yaşıyordur. Kötü bir şey değil. Kendini tedavi ediyordur. Yakında Mesnevi'ye de merak sarar, henüz sarmadıysa. Gönlümüzce bitmediyse gün, suçun yarısı bizim, yarısı günün. 5 milyon takipçili Instagram'ını kapatmış. Ben de Instagram'ı sevmiyorum ama benim de artık aboneliğim var Instagram'da. Orada günümden parçalar paylaşacağım. Onun merak ettiklerini anladım insanların. Daha önce şöyle bir düşüncem vardı. Kim benim neyimi merak etsin diye. Kim benim neyimi niye merak etsin diye bir düşüncem vardı. Ondan sonra dedim ki en çok ne zaman geyik yapsam, ne zaman boş işlere höykünsem o merak ediliyor. Ben de onu yapayım dedim. Geçen gün de harika bir beste yaptım arkadaşlar. Bu AI kullandım ama sözler tamamen bana ait. Ben sözlerini çok beğeniyorum bu şarkının. Fizik de bana ait ama 6 yıl öncesinin. Nostaljik. Yani laf olsun diye telif girmesin diye en hızlı bir biçimde yaptım. Benim bestemi ve klibimi izlemek isteyen var mı? Yayınlayayım mı burada? Ben çok beğeniyorum yani. Devamı da var ama satacağım için ucundan vereceğim. Yayınlayayım mı kendi bestemi? Bir de güzel fiziğimi. Portekiz'de voleybol oynuyorum adamlarla. Bakın, tutar mı? Çok ciddiyim. Hazır mısınız? Görüntü de benim ama tabii görüntü eski. Portekiz'de sokakta voleybol oynuyorum, plajda. Arkadaşım seri çekmiş. Onları ucuca ekledim. Video yapmıştık onu zaten. Instagram'da vardı. Üzerine de şarkıyı koydum. Hazır mısınız? Söz ve beste Seda Akgül. Saçlarım sarı, kıçım yuvarlak. 2 kadehten sonra kim var teslim olmayacak? Beğendiysen al numara, gir sıraya. Bu akşam yorgun değilsen belki çıkar sana avantaj. Beni gözünle sözünle değil, kalbinle özünle sev. 2 değil tek olacaksak yaşarken gel. Tadıma bakarsan bağımlılık yapar. Varsa sende o yürek, al yanına bir kürek. At şefkati, sevgi, ilgiyi üstüme. Varsa sende o yürek, yanına al bir kürek, at sevgiyi, şefkati, ilgiyi üstüme. Bir de beni gözünle, sözünle değil, kalbinle, özünle sev. 2 kişi yaşarken bir olacaksak gel. Var ya, sözlerini yazdık ya. Daha var böyle şarkıları. Bir daha dinlemek istiyor musunuz? Ben bayılıyorum, yemin ederim. Manifest grubunda sarışın biri söylese yakışır. Saçlarım sarı, kıçım yuvarlak. 2 kadehten sonra kim var teslim olmayacak? Beğendiysen al numara, gir sıraya. Bu akşam yorgun değilsen belki çıkar sana avantaj. Beni gözünle sözünle değil, kalbinle özünle sev. 2 değil tek olacaksa
Ben çok beğeniyorum bunu. Nasıl? Yok ayol, ben nerede bu sesimle bas bariton onu söyleyeceğim. Alto sesimle ben anca opera söylerim. Ben şarkıya bayıldım arkadaşlar yani. diye söylemiyorum. Siz hadi komik bir şey daha. Ben şarkıyı çok seviyorum. Ben arada açıp dinliyorum. Bir tane daha var böyle güzel şarkı. Ama ona daha klip yapamadım. Klip yapmak nedir? Şimdi yaptırırım bir yapay zekaya da. Arkadaş bu doğru olabilir mi ya? Bursa'da belki de yani şortla girmek erkekler için de yasaktı. Neden bilmiyorum da Bursa'da bir camiyi turistler ziyarete geliyor. Kadınlar için uzun etekler var orada. Bu aynı şey yalnız Tayland'da da var. Yani Tayland'da da tapınağa girerken eteğin kısaysa uzun etek de var. Çok omuzların açıksa şal da var. Göğüslerin, omuzların dekolten fazlaysa. Yani Budist tapınağında bile bu saygı gerekiyor. Şimdi erkekler de belki şortla gitti. Ne yapacaklarını bilemediler ama durum bu oldu arkadaş. Çok komik ya. Evet, Bursa'daki camiyi böyle gezdi turistler. Şortla girmek yasak olduğu için etekleri giymişler. Camimizi gezmişler arkadaşlar. Hey Allah, kompleks yok yani. Yeter ki şortla girmeyin yani. Etekle girin. Şimdi ne oldu? Erkeklerin etek giymesinden daha mı iyi? Tövbe ya. Bir şey döndü orada da ben anlamadım. Komiklik diyeyim. Komiklik yapıyor gibi de durmuyorlar. Bursa'da yaptıkları şey ne ben anlamadım. Şortla da girmek yasak camiye. Erkeklerin de şortla girmesi yasak. Bunlar da giymiş fistanı. Bunlar da fistanı giymiş. Ya bir de beni çok etkileyen çok eski bir görüntü var. Arkadaşlar böyle olsak mı birbirimize acaba ya? Böyle mi olsak? Böyleli mi olalım? Gerçekten gözlerim doluyor bu görüntüyü gördüğüm her zaman. Bakın. Trafikte milletin birbirine canavarlaştığı o yerde şu yaşanıyor ya. Bir faciayı kurtarıyor adam ve bir dostunu, bir alın terini, bir parayı, bir emeği ve burada o koca koca insanların, fabrikatörlerin taşıttığı mallardan çok onu yükleyen insanların, onu böyle sırtında taşır gibi kamyonda taşıyan insanların emeğini kurtarıyor. Bakın düştü düşecek, facia olacak, geldi. İşte bir dosttan, bir insandan, hayattan, sevgiliden, kocadan, anadan, babadan, evlattan beklediğimiz tek hareket bu değil mi aslında? Şu hareket değil mi ya? Bir omuz, bir destek. Bak. Aslında burada kurtarılan onun bunun 3 kuruşluk malı değil yani. Burada kurtarılan alın teri, emek, o şoför, onun maaşı. Şu değil mi ya? Şu hareketi yapın hayatınızda herkese, her ihtiyacı olana. Hayvana, kocanıza, çocuğunuza, insana, arkadaşınıza, dostunuza, yoldan geçene muhtaç olana. Şunu ya. Bu. Bu oldu mu her şey tamam biliyor musunuz? Bir anda dünyada güller açıyor. Bir anda bir kargocu size sabah gülümsediğinde bile hayatınız değişiyor. O kadar böyle moraliniz bozukken, o kadar siniriniz bozukken her şey güzelleşebiliyor. Bu yapay zeka değil, bu eski. Çok eski bir görüntü. Çok eski bir görüntü. Şimdi bir başka haber daha var. Burada da yazıklar olsun diyorum bu hayvanların sahiplerine. Artık bu hayvanlar sahiplerini ısırsın da akılları başına geldi. Ya bu berbat insanlar yüzünden zaten hayvanlar tehlikeye girdi ve yasaklı ırk ilan edildi. Pitbull dolaştırıyorsan ağızlıkla dolaştıracaksın kardeşim. Senin pitbull'un canı sokak kedisinin canından kıymetli değil. Bu yaşandı. Çok sinirlerim bozuldu. Ya bir kere de bir şeye uyun ya. Adana'da. Adana'da zaten beslemen yasak. Şimdi bütün pitbull'ların toplu imha edilmemesi için bir de böyle haberler vermeyin insanlara. Neşe olacak iş mi? Kedi telef oldu. Allah kahretmesin. Aslıcığım ne demek senin güzel kalbin yeter. Görüyor musunuz burada şu olanı? Ya senin köpeğin yaşıyor. Sokak kedisi telef. Baktım yüzlerce, onlarca kedi bu hale geldi benim. Bu Alaçatı sokaklarında. Maddi, manevi. Her şeyimi verdiğim. Canım gibi sabahlara kadar sokaklarda gözlediğim kedilerim.
Yani yapan köpekleri de biliyorum. Abi sahip çıkın şu hayvanlarınıza ya. Suçlusunuz sahip çıkmıyorsanız. Canınızı çıktığım için çok özür dileyerek şu güzel bir haber vereyim. Şimdi sizi Yunanistan'a götürüyorum. Dansöz bizim de eskiden ama Yunanistan orada da bir çığır açtı. Sahillerde ayak masajını biliriz. Sahillerde şunu bunu onu biliriz. Sahillerde arkadaşlar şeyi biliyor muyduk peki? Dansöz. Ben burada dansözü acıdım ya. O kadar sıcakta üstüne o kadar şey etekleri suda milleti eğlendiriyor. Yunanistan'da işletmeler sahil kenarında suyun içine dansöz oynatmaya başlamış. Bakın. Meloş günaydın. Yazık ya işte bu bak şimdi bir kadın güzel bir sahnede güzel bir ortamda alkışlanarak bir sanatkar gibi dans ettiği zaman dansöz ayıp değil. Dansör erkeği dansöz kadını. Masör erkeği masöz kadını. Yani öz ekleri Fransızca'da dişi ve erkek ekleri. Bunda bir şey yok. Dansöz diyelim ben. Oryantal falan. Oryantal Orta Doğu'ya ait demek yani. Dansözsün dans ediyorsan. Ayıp da bir şey değil. Harika bir meslek. Ama her mesleğin bir onuru, gururu, duruşu var. Dansözler aşağılık, kötü bir meslek falan yapmıyor yani. Çok zor, çok az kişinin yapabildiği bir şey yapıyor. Kimilerinin erotik kıyafet giymek tercihi, kimileri kıyafetlerini kapatıp bir şeyler yapıyorlar kendilerine. Ama bu zor bir iş, çok da sevilen bir iş. Keşke hani bu kadına burada üzülme nedenim şartlarının çok altında ve teltif edilmeyerek o işi yapıyor. Yani bravo kadına, helal olsun ne güzel de oynuyor. Helal sana be kadın denilmeyerek yapıyor. Bence her işin özellikle de bu sanattır dansöz. Yakında hepimiz dansöz olacağız zaten. Neden biliyor musunuz hepimiz dansöz olacağız? Çünkü yapay zeka bütün meslekleri elimizden alıyor. Bundan sonra bize dansözlük kalacak yani anca. Ondan sonra siz düşünün neler olacak. Peki şimdi başka bir haber daha var. Ya onu vereyim sinirlerinizi bozayım mı? Hey Ayon buradaymış. Herkese merhabalar. Ayon diye bahsettiğimiz şey. Sonsuzluk döngüsü, arkadaşlık çevresi. Bak burada bile birlikteyiz. Kendi gibi düşünen insanların birbirini bulduğu. Her gece değil aslında bütün gününüzden itibaren yazıştığı, paylaştığı, isteyenin yüz yüze görüştüğü, çevre edindiği, yalnızlığını bitirdiği, ilgisini çeken konularda bilgi aldığı, her akşam tanıdık yüzler gördüğü, gerçekten birbirine her türlü desteği veren, ayda 1.000 lira yıllık peşin alıyoruz çünkü bin iki kahve parasını kesecek muhasebeci bulamıyoruz. Faturalı, resmi bir eğitim ve ne yaptın çocuğum sen? Ve sosyokültürel bir grup. İstediğimiz şey, bizim üslup, kendimizin en iyi versiyonu olmak, birbirimize iyi davranmak, bir şey öğrenmeden uyumamak, eğitilmek ve kendi kafa yapımızda insanlar bulmak. Bana bu telefondan direkt ulaşabilirsiniz. Ya da buradan ulaşın. Yaz kış demiyoruz. Çok mutluyuz. Bakın mutlu olmasak burada bu kadar takipçimiz olmazdı. Ayon benim yuvam gibi, amaç gibi. Yani burası iş gibi de orası da. Hani akşam dertleşeceğim, sizin dertlerinizi dinleyeceğim, sohbet edeceğim hoş bir yer gibi. O yüzden hepinizi bekliyorum. Gerçekten farklı, hayatınızda bir dönüm noktası oluyor. Bir akşamınızda, bir gecenizde değil, ayda 30 gün. Sürekli orada açık bir şey var. Ayda 30 gün. Ayda 30 gün. Bekliyorum Ayon'a. Bu arada 24'ü mutluluk kampı 3 gece ve geçen sene fiyatından. Tek başıma tatilde hiçbir şey yapamadım. Ne yapacağım ben tatil mik falan diyorsanız. Kalkın gelin abi. Tek başınıza beni arayın ve gelin. Yine buradaki telefondan ulaşabilirsiniz. Yani bizde çareler tükenmiyor. Yalnızlığınızı azaltmak adına, sohbetinizi tatlandırmak adına çareler tükenmiyor. Bir çare de şu var. YouTube'da bana aboneyseniz eğer her gün yarım saate yakın sizin sorularınızı cevaplayacağım. Bugün 26 geçiyor. Tam 11.30'da başlayacağım. Abonelere özel canlı yayın yapacağım.
soru cevap şeklinde gidecek. Sadece aboneler izleyebilecek. Sadece aboneler izleyebilecek. Bunu her gün yayından sonra bir 10-15 dakika yapacağım. Abone olmak için 5 dakikanız var. Adıyla, sanıyla, şanıyla, sözüyle, görüntüsüyle bana ait kalemimle kapıyorum. Telif melif verecek değilim bu saatten sonra. Saçlarım sarı, kıçım yuvarlak. 2 kadehten sonra kim var teslim olmayacak? Beğendiysen al numara, gir sıraya. Bu akşam yorgun değilsen belki çıkar sana avantaj. Beni gözünle sözünle değil, kalbinle özünle sev. 2 değil tek olacaksak yaşarken gel. Tadıma bakarsan bağımlılık yapar. Varsa sende o yürek, al yanına bir kürek. At şefkati, sevgi, ilgiyi üstüme üstüme. 4 dakika sonra soru cevapta abone olup buluşmak dileğiyle, aboneler özel yayında sevgimle.